Windsor. Okay, I understand your point. As I said, short by short it is, and that's pretty enough for me to go another position. Professor at University of Windsor, and then firstly do presentation on education on Canada in general. Okay. And after that, we'll talk about University of Windsor. Windsor. Yeah. Okay. Is this my it's open right now. Let me. Yeah, exactly. It's almost 4. Let's wait for a couple of minutes. Herkese merhaba. Let's wait a couple of minutes. Okay. Let's just for people to start sharp. Yes, absolutely. Sorry for that, because I'm not a professional, you know. I'm sorry. Or if you wish, I can take the mic and we'll walk on the stage. And whatever you want, I'm okay. I'm okay with that. And you'll be looking here. It's okay for me, yeah? You want, you just go ahead. It's not a problem. Let me open it. If you want, you could just put up. That's pretty enough. Would it be okay if you use this one? Yeah. But I need just to. I can. No, it's okay. Go with it. Okay, up to you. Okay, up to you. Kanada'da eğitim seminerlerinin düzenleyici, Kanada'da lisans ve yüksek lisans eğitimi konulu seminer başlamıştır. Seminerlerimiz alt kattadır. Merhaba, ladies and gentlemen. Let's start our presentation on education in Canada. Herkese merhabalar. Presentation başlayacağım belirtiyorum. My name is Peter Petruchev. I come from the University of Windsor and will do general presentation on education of Canada in Canada, and also after that I'll talk a little bit about University of Windsor programs, opportunities, scholarships. Kendisi Kanada eğitimi seminerleri için ve Kanada'da lisans ve yüksek lisans eğitimi için bilgi vereceğini belirtti. Aynı zamanda presentation'ın yani sunumun sonuna doğru Windsor Üniversitesi'nin hakkında da bilgi vereceğini belirtiyor. Canada nowadays is one of the most popular destinations for students and people who look for travel opportunities and also for study opportunities. Kanada'nın şu an bugünlerde çok fazla talep aldığını, üniversite öğrencileri tarafından talep aldığını belirtmekte. Many people come to visit Canada first. They discover the country and then they decide to go for studies. İlk olarak bunun için tabii ki gelmeniz için ilk olarak karar vermeniz gerekiyor. Ardından da eğitim sürecine başlamanız gerekiyor. After people complete their studies in Canada, they decided to stay, work and succeed. Kanada'ya geldikten sonra öğrenciler genelde orada Kanada'da çalışmayı ve orada hayatını sürdürmeyi ve okumayı genelde istediğini belirtmekte. And Canada is one of the few countries in the world that gives this opportunity for people to study, work
travel and stay and maybe live in Canada later. Kanada dünyadaki en iyi ülkelerden biri, şu konuda en iyi ülkelerden biri. Çalışmak için, okumak için ve diğer bu tür şeyleri yapmak için en iyi ülkelerden biri olduğunu belirtmekten. So let's discover Canada. What is it about that attracts so many people there? Kanada'yı şu anda keşfetmek için nedenler First of all, Canada offers rich experiences for people. Kanada birçok insana, birçok kültürle, diğer imkanlarla birlikte birçok şey teklif etmekte. Rich cultural, rich tourist experiences. Güçlü, kültürel olarak güçlü ve turist deneyimleri olarak güçlü. Really international society. I'm sorry. International society. Okay. I'm sorry. Uluslararası sosyal ve topluluklar olarak. And very high quality of education. Yüksek kaliteli eğitim önermekte Kanada'da. And certainly when we speak about education, we think about investment in our future or in future of our kids. And we would like to see return on investment. İlk olarak bu karar verdiğimizde tabii ki bize nasıl geri döndüğünü, kendimiz için de ilerleyen zamanlarda da çocuklarımız için maddi kaynak oluşturmak için seçimlerimizi ona göre yapmamız hususunda Kanada'yı kendileri yapmakta, göstermekte. Canada is a young country. It is only 150 years old, and the population of country is young, and it offers dynamic community. It is very social inclusive. Community respects social rights, human rights, provide equal opportunities to all people. Kanada genç bir nüfusa sahip, ortalama 50 yaş nüfusuna sahip, aynı zamanda sosyal olarak birçok imkan mevcut ve insan haklarına da aynı zamanda çok fazla değer veren bir ülke, aynı zamanda da ekonomik olarak da birçok imkan mevcut olduğunu belirtmekte. It's a dynamic and inclusive place to travel, live, work and connect with people. İnsanlara dinamik şekilde seyahat etmeleri, okumaları ve çalışmaları için imkan sağlamakta. Many people who've been to Canada can say that Canadians are very nice people and very easy to connect. Birçok insan dünyada Kanadalıların çok iyi insanlar olduğunu ve çok arkadaş yanlısı olduğunu. Majority of our students have excellent experience and they would like to come back to Canada when they leave. Kanada'da okuyanlar birçok öğrenci Kanada'ya geri dönmek istemekte ve aynı zamanda ilerleyen süreçlerde de orada yaşamak istediklerini. Canadian experience is something different. The country offers great nature, from oceans to mountains to forests, great places to work and live in urban and also rural areas. Kanadalıların Kanada'ya gelindiğinde birçok şehir hayatında ve aynı zamanda kırsal hayatta olmak üzere birçok dinamik olarak imkan sağlamakta. Aynı zamanda birçok insanın yaşadığı lokasyon olması aynı zamanda diğer taraftan çalışma imkanını sağlanması durumunda Kanada'da deneyimleri çok önemli olduğu belirtiliyor. As a country, Canada has one of the largest territory or landmass in the world, but population of Canada is very small, only 38 million people.
Kanada en büyük yüz ölçümüne sahip ülkelerden biri. Aynı zamanda ona rağmen popülasyonu yüz ölçümüne göre düşük kalmakta. Canada was founded 150 years ago and consists of 10 provinces and 3 territories, and it is a federation. Kanada yaklaşık 150 sene önce kurulan bir ülke. 3 tane ayrı teritorisi, yani lokasyonu mevcut. 10 tane de ayrı eyalet mevcut. One of the reasons people come to Canada because Canada is very equal country and offers equal opportunities to people. Kanada'ya gelmek isteyen insanlar genelde şunu belirtmekteler. İlk olarak insan hakları konusunda birçok iyi imkan tanımakta. It's a very multinational country and many people who live in Canada were born outside Canada. Çok multikültürel bir ülke. Birçok insan, orada Kanada'da yaşayan birçok insan yurt dışından gelmekte ve orada hayatını idare etmekte. In big cities, if you walk around along the street, you may find people from hundreds of different countries, and majority of people speak with an accent. Eğer Kanada'nın birçok bölgesinde dolaşırsanız birçok aksanla karşılaşabilirsiniz. One of our other reasons Canada attracts people from other countries as a job market. It's one of the biggest job markets in the world. Kanada en önemli iş imkanlarını sağlayan ülkelerden biri olmakta. Olmasını belirtmekte. What do we know about Canada? Kanada hakkında we know that Canada has harsh weathers and low cold climate, but nevertheless, there are many inventions that were opened in Canada, like telephone, plexiglass, cardiac pacemaker, basketball. Even we think that basketball is the American game, but it was originally founded and set up by a Canadian. Kanada birçok imkan sunmakta. Bunların ilk olarak bahsettiğim şey Kanada'yı bildiğimiz üzere normalde kötü hava koşullarıyla birlikte aklımızda yer almakta, ama aynı zamanda Kanada'da telekomünikasyon olsun, plexiglass firmaları olsun, aynı zamanda buradaki diğer firmalar, gördüğümüz firmalar ve bölgelerle ilgili birçok imkan sağlamakta. So many innovations were created in Canada, and Canadians are really into research and into innovation things. Birçok yeniliğin Kanada'da oluştuğunu belirtmek. We have many research partnerships between big and small companies and universities. Birçok partnership'i olmakta Kanada'nın. Bunların içinde gördüğümüz gibi Tesla ve diğer üniversitelerde mevcut. Many companies, production companies have research partnerships with universities, like Tesla with Dalhousie University, Shopify with Carleton and York University, and I'll tell you later about partnerships with University of Windsor, where I'm from. Tesla'nın burada gördüğünüz gibi Dalhousie Üniversitesi ile bir işbirliği mevcut. Aynı zamanda Shopify'ın Carleton Üniversitesi ve York Üniversitesi ile işbirliği mevcut. Ama bizim üniversitemizde birazdan bahsedeceğim gibi birçok işbirliğimiz mevcut olduğunu belirtmekte. Canada is very entrepreneurial country. It's very easy to open business and government supports it. Kanada girişimciler için bir numaralı G20 ülkeler arasında bir numaralı ülke olarak görülmekte. You can open a company in 1.5 hours, open bank account and start your business running.
Bir saat içinde tüm işlemleri, banka hesabı açma ve diğer bilişimcilikle ilgili diğer işlemleri 2 saat içinde yaklaşık olarak yapabileceğimiz bir ülke. Among G20 countries, Canada ranked number 1 as the easiest place to start and run business. Az önce de bahsettiğim gibi G20 ülkeler arasında en kolay şekilde iş başlanabileceği ülke. And in today's world, it is very competitive to run and manage the business and even open it to start up. So Canada has one of 5 top 20 university incubators in the world, which attracts investors, also researchers, and people who can help young startup professionals to set up and run business. Dünyada birçok rekabetin aynı anda olduğunu düşünürsek, Kanada'daki üniversiteler ilk 20'ye girdiği belirtilmekte. Aynı zamanda birçok yeniliğin de bu imkanlar dahil olduğu belirtilmekte. There are many well-known Canadians. We have 4 here that you may know: Margaret Atwood, a famous Canadian poet, writer, and activist; Sandra Oh, a famous Canadian-American actor; Drake, popular Canadian musician and rapist; and Chris Hadfield, he's a pilot, engineer, and astronaut. Burada Kanada'daki önemli insanları görmektesiniz. İlk olarak şair Margaret Atwood'un, diğer taraftan Sandra Oh, bildiğimiz gibi Drake, ünlü rap şarkıcısı ve astronot Chris Hadfield da tanımlanma arasında. If you look at our website, educanada.ca, you can see many stories of people who came to Canada for education and how their life changed in Canada. Eğer internet sitemize bakarsanız tüm bilgilere aslında erişirseniz bu bahsettiğim bilgilere aynı zamanda eğitim hakkında ve yaşam hakkında tüm detaylara buradan da Kanada'nın internet sitesine erişebilirsiniz. Many Canadians, many people come to Canada just for education purposes. Birçok insan Kanada'ya sadece eğitim amaçlı gelmekte. Because Canadian education system is one of the best in the world. Dünyadaki en iyi eğitim sistemine sahip olduğundan dolayı gelmekte. In Canada, high school is compulsory for 12 years, and after that, students go to colleges or universities. Kanada'da lise 12 sene yaklaşık olmakta ve zorunlu olmakta. Bundan sonra üniversiteye lisans ve yüksek lisansa başvuruları olmakta. There are many educational pathways for students available. If students would like to go to jobs straight away after high school, they complete their education in colleges, or if they would like to do more in-depth research, they go to universities. Liseden sonra öğrenciden öğrenciye, kesimden yani durumdan duruma değişmekle birlikte istenilen taleplere göre, istenilen bölüme göre tüm bölümlere girişler tabii ki farklılık göstermekte. Some students coming from overseas need language training. So firstly, prior to taking bachelor or master's course, they go to English language school and get upgraded with a level of English. İlk olarak Kanada'ya gelmenin amacı öğrencinin eğitimde aslında lisans ve yüksek lisansı tamamlamak, ama bunun içinde tabii ki İngilizce öğretmek. English and English language training is one of the best in the world because Canada is a dual language country. It's we speak English and French, and we have the best methodologies to teach English as a second language, same as French. Kanada'da 2 tane dil konuşuluyor. Bizde nasıl Türkçe konuşuluyorsa Kanada'da 2 tane dil var. Birisi İngilizce, birisi Fransızca. Farklı eyaletlerde bu ana dil olarak geçmekte bunlar.
During the pandemic, many countries closed its doors for international students. However, Canada accepted international students even during the pandemic. Pandemi sırasında Kanada international yani uluslararası öğrencilerin kabulünü kolaylıkla yaptı. And students were studying in Canada with online or hybrid learning. Kanada'daki öğrenciler genelde pandemi sırasında online olarak ve uzaktan eğitim aldı. And nowadays, Canada is the leading provider of distance education in the world. Dünyada dünyada şu anda bir numaralı olarak uzaktan eğitim olarak bir numaralı olarak görülmekte. In many countries, Canadian high schools teach online and distant. So students in Turkey and other countries can also get Canadian high school diploma when they graduate from Turkey. Birçok öğrenci Kanada'ya geldiğinde isterlerse orada da lise diplomasını ve diğer diplomlara kolaylıkla alabilir. Many Canadian institutions offer English language diploma and certificate programs, but only universities are allowed to provide degrees. Çünkü üniversite Kanada'da tabii ki İngilizce olarak eğitim vermekte mahsul edilir yani lisans olarak ama kendisi kendi üniversitesi hakkında sadece sonunda. In Canada, there are 223 different universities, and many of them are in top-ranked positions in the world. Kanada'da yaklaşık 223 tane farklı üniversite mevcut. Tabii ki bunların birçoğu da ilk yüzde bilen üniversiteler. 4 Canadian MBA programs ranked in top 100 among the world. 5 Canadian universities ranked among top 100 for business and economics, and 4 Canadian universities ranked in top 100 for law, and 6 in top 10 for agriculture and forestry. Kanada'da 4 tane üniversite MBA konusunda Master of Business Administration, Türkçe Devletleri İşletme Yönetimi. 4 üniversite dünyada ilk yüze girmekte. Aynı zamanda 5 tane Kanada Üniversitesi Business ve İş ve Ekonomik anlamda yüze girmekte. Diğer taraftan 3. olarak 4 Kanada Üniversitesi hukuk alanında yüze girmekte ve 6 üniversitede tarım ve ormancılık için ilk yüze girmekte. STEM programs, engineering, maths, it's kind of STEM programs are very popular nowadays in the whole world, and Canadian universities and institutions are ahead of many others and ranked highly in these programs in the world. STEM programları burada gördüğünüz gibi şurada tam olarak görünüyor. Science, Technology, Engineering ve Math demek. Kanada'da çok ünlü olduğu belirtilmekte. Kanada'daki üniversiteler bu imkanları kullandıkları için öyle. Canada is investing a lot in research and development as a nation. And we are ahead of many countries in G7. If you look at the scale, Canada has 38% of research performed by Canadian colleges and universities compared to other countries. Burada sağ tarafta gördüğünüz gibi tüm diğer ülkelerle karşılaştırdığında %38 oranında Kanada'nın araştırmalara funding yani maddi kaynak destek yaptığı belirtiyor. Many programs in colleges include hands-on experience and gives opportunities for students not only to study but to work, get hands-on experience and get jobs afterwards. Hands-on'dan bahsettiği pratik yani birçok Kanada'da kolej öğretim gösterirken pratik olarak ilerlemekte teorikten ziyade.
Applied research colleges and institutes collaborate with the industry because industry needs young people, they need research, and students get benefit from it because they are doing research as well as they will have future jobs with these companies. Enstitülerin ve kolejlerin genelde birbiriyle küçük ve büyük şirketlerle genelde birlikte çalıştığı, iç içe çalıştığı ve bunlar için bu az önce bahsettiğim sistem konusunda da birbiriyle işbirliği yaptığı belirtilmekte. Vocational training programs, there are about 90 different programs in health sciences, manufacturing, computer technology, and administration. They give opportunities and benefits for students to work and study, and they offer high job placement rate after graduation. Kanada'da adında belirttiği gibi yaklaşık 90 program bulunmakta. Örneklerden ilki sağlık servisleri, diğeri malzeme, manufacturing, üretim diyebiliriz. Diğerleri ise bilgisayarla ilgili ve ticari ve diğer teknoloji konularıyla ilgili programlar mevcut. They're available in English-speaking and also French-speaking provinces of Canada. Her iki Fransızca ve İngilizce olmak üzere her iki dilde eğitim mevcut. So, what do we need to succeed in Canada? What students need to succeed in Canada? Kanada'da öğrencilerin başarılı olması için ne gerekiyor? Bundan bahsedeceğiz. Firstly, students need to choose a program. İlk olarak öğrencinin tabii ki programı seçmesi gerekmekte. Apply for the program and get accepted. Ardından başvurup yapılması gerekmekte ve tabii ki kabul alması gerekmekte. Get a visa and come to Canada. Vizeyi alıp Kanada'ya gelmesi gerekmekte. Start their course and start work experience. Evde kalarak istenildiği takdirde tabii ki bu süreç boyunca iş deneyiminde eklenmesi mevcut. Students can work up to 20 hours during the course of study and up to 40 hours during their summer and winter breaks. Öğrencilerin geldiğinde Kanada'ya 20 saatlik haftalık olarak 20 saatlik çalışma izni mevcut. Bu yaz ayında yaklaşık 40 saate çıkabiliyor. After graduation, students can apply for postgraduate work permits, which are usually from 1 to 3 years. Kanada'da öğrenciler mezun olduktan sonra 1 ile 3 yıl arasında istenildiği takdirde work permit yani çalışma izni alması mümkün. Every student would like to have a full-time job when they graduate, and there are two important factors to get a full-time job. Firstly, to get completed their program, diploma, bachelor, master's degree, and also to get a Canadian work experience. If you don't have Canadian work experience, it will be very hard to find a job. If you don't have a diploma or degree, it will be very hard to find a job. So both these two things are very important to get a full-time job. Kanada'ya gelindiğinde çalışma isteği olacağı aşikar. 2 tane önemli kıstas var. İlki tabii ki diploma, ardından da iş izni, çalışma izni. So most of the education institutions, apart from language schools, offer work opportunities for students, and they provide work permits for students to work during the course of study. Kanada'daki birçok üniversite ya da kolej bu imkanları sağlamakta. Tabii ki biri hariç, o da İngilizce için ya da dil için gelenler. Dil için gelenler de tabii ki work permit yani iş çalışma izni gibi bir imkan mevcut değil ama üniversite okulu takdirde az önce bahsettiğim 20 saat mevcuttur. So students can study, work, earn good money. Tabii ki öğrenciler de çalışabilir ve okurken kendileri imkanı, kendileri ücret ve maliyetini, değerlerini karşılayabilir. And the most important thing to get a first Canadian work experience for getting the full-time job.
Genelde öğrencilerin mezun olduktan sonra yani tamamen tam zamanlı çalışmak isteği mevcut. So, if you'd like to find opportunities in Canada, information about costs for international students, scholarships, look at our website and educanada.ca, and we'll be happy to answer your questions. Now I would like to continue a presentation about University of Windsor and give you more details about scholarships, what we offer, opportunities, and where we are based. Bu Kanada'da alacağı tüm detaylı bilgilere erişebilirsiniz, bu bahsettiğim detaylı bilgilere. Kendisi de şu anda Düzenli Üniversitesi'nin tanıtımını yapacak. Can we? Okay. Yeah. Yes, So I come from University of Windsor. It's a comprehensive university. So we have all range of programs apart from medical school. We don't train doctors. Kendisi Windsor Üniversitesi'ne geldiğini belirtiyor. Sadece doktor bölümü hariç diğer bölümlerin olduğunu belirtiyor. But the rest of programs from engineering, law, arts, sciences, mathematics, physics, biotechnology, we have. Diğer sayılı mühendislik, fizik, diğer tüm departmanlar aklınıza gelecek. Tüm mevcut olduğunu Windsor Üniversitesi'ne. We don't require any foundation to get to bachelor degrees after Turkish high schools. Türkiye'deki liseden sonra herhangi bir funding, right? No. Some universities require foundation, preparation course. Yeah, we don't require that. Kendileri kendi üniversitesinde hazırlık sınıfına talep etmiyorlar. Yani hazırlık sınıfı olduğunu sanırım belirtiyor. Our tuition fees are very affordable compared to many universities in Canada, and we have many co-op and paid internship or work experience during the course of study. Okuma sırasında birçok deneyime, öğrencilerin birçok deneyime sahip olacağını belirtiyor. Bu hem çalışma hem okuma deneyimleri arasında yalnızlar. Our job preparation program that we have on campus allows students to get jobs after graduation. More than 95% of students get jobs within 3 months. More than 95. %95.1'de burada belirttiği gibi mezun öğrenciler iş bulmayı yapıyor. We are based on the most southern point tip of Canada. Actually, it's more in the United States than Canada, but it's still Canada. And this area is called Canadian California. Windsor Üniversitesi gördüğünüz gibi en güney kısmında, Toronto'nun altında. Burada en büyük şehri ve batı tarafımızın Kuzey Kaliforniya olarak değerlendirilmekte. You may ask where is California and where is Canada? Kaliforniya hakkında, Kanada'daki Kaliforniya hakkında tabii ki sorunlar. Canada is cold and California is very hot. Kanada çok soğuk ama Kaliforniya tabii bildiğiniz gibi sıcaktı. But the place where we located is on the same parallel as Northern California. So climate in our place is very different from the rest of Canada. Aynı paralelde yer aldığı için Kaliforniya'da aynı hava şartlarına sahip olduğunu belirtiyor. I may say it's more comparable to Turkey. Tabii ki Türkiye'yle karşılaştırabiliriz bu konuda. We don't have only Mediterranean Sea here. Akdeniz gibi bizim herhangi bir denizimiz tabii ki mevcut değil. But we have many lakes.
Birçok gölün olduğunu görüyoruz Kanada'da. The temperature in our area in the winter is 0 plus minus 5. Genelde sıcaklık 0 ile -5 arası olduğunu belirtiyor. Tabii bu yazında ben de orada yaşıyorum. Yazında 20-30 derece İstanbul gibi bir şey buluyor. İstanbul'daki. I may say closer to Istanbul weather. Yani İstanbul'a yakın olduğunu belirtiyor. And we are based on the border with United States. Across the river from Detroit. So we know that Detroit is a big metropolitan 5 million city, and Windsor is a small 217,000 city. And most of the students, when they come to study with us, they get US visas. Yaklaşık 70-80 nüfus olduğu belirtiyor ve birçok insan buraya get US visas. Birçok insan bu bölgeye Amerika vizesi almak için de gelmekte. So students travel in the United States extensively during the holidays, and they go to Detroit on a weekly basis to have fun, to have shopping, to have coffees. Genelde Amerika'da buluşan birçok üniversite öğrencisi buraya eğlenceye ve gezmeye gelmekte. But the most important thing that we are on the border with United States, and we have lots of joint businesses, US-Canadian businesses. Kanada bildiğiniz gibi Amerika ile sınır olduğu için çok iş imkanı da ve çok bağlantısı da bu iki ülkenin mevcut ve bu da bu şehirde ortasında olduğu için buradan geçmekte olduğunu belirtiyor. If you look at the right-hand side of the slide, you see a big, tall, black building. Sağ taraftaki bu siyah bina, orayı görebilirsiniz. This is the world headquarters of General Motors. General Motors. Yes. General Motors'ın büyük yani yeri. The next building is Fiat Chrysler Motors. Fiat'ın Chrysler'ın Fiat'ın yeri yanındaki. And next is Ford Motors. Ford'un motorlarının headquarter'ı yani merkezleri. So all American automobile producers are from Detroit, but they also have their plants in Windsor. So Windsor is covered with automotive assembly plants. Genelde Windsor genel olarak birçok otomobil fabrikası ya da otomobil firmasının bulunduğu lokasyon olduğunu belirtmekte. And we are very strong in engineering. Mühendislik anlamında da çok güçlü olduğunu belirtmekte. For many automotive producers like Fiat Chrysler, we are a research university. Birçok bu otomotiv sağlayan firmalar içinde birçok bağlantısını. And many famous engineers graduated from our university and they work worldwide. Birçok ünlü mühendisler tabii ki dünyaya imam sağlamış birçok ünlü mühendisler oradan çıkıyoruz. Our professors in engineering are in top best engineers 3% of the world. %3'ü bu mezun olanların, mühendislerin %3'ü yaklaşık olarak %3'e girmekte. Özellikle %3'e girdiğimizde mühendisler. So university has a history over 150 years old. It is a little bit younger than the country of Canada. So today we have 16,000 students and only 23% are coming from overseas. Gördüğünüz üzere 1957'de kurulmuş üniversite. 16.600 tane öğrencisinin %23 de international yani uluslararası öğrencisi mevcut. Many students coming to Windsor from United States. Birçok öğrenci Amerika'dan Windsor'a. You may ask why they're coming to Windsor? It's a small city. There are many universities in the United States. Tabii sorabilirsiniz. Küçük şehir. Niye Amerika'dan buraya geliyorlar?
Our groups, classes are very small. Küçük bir yer ama Our professors know students by names. I'm sorry. Professors know students by name. Okay. Genelde profesörler öğrencilerin isimlerini bilmekte. And our graduation employment is over 95%. Graduation yani mezuniyet, mezun olanların işe alınması yaklaşık %95, %95 bir oranı olduğunu gözüküyor. So US students coming to us to get a degree and get a job. Amerikalı öğrencilerin de tabii ki buraya gelmesinin sebebi hem derece hem de iş imkanı sağlaması. Because in the United States it's a huge competition for jobs. Amerika'da bildiğiniz gibi çok rekabetçi bir ortam var. Bundan dolayı burayı tercih etmektedir. And we are the only university in the city and in a huge business community, and there is no competition for our students. Şehirdeki tek bir üniversiteyiz ve Amerika'yla irtibat kuran tek üniversite diyebiliriz. So let's have a look who graduated from our university, our alumni. Sergio Marchionne, he's legend in automobile industry. He was CEO of Fiat Chrysler, Ferrari and Maserati. Mezunları, ünlü mezunları burada görüyorsunuz. İlk olarak Sergio Marchionne şu anda otomotiv sektörüne legend yani en büyük diyebiliriz. Aynı zamanda Fiat Chrysler otomobil ve Ferrari ve Maserati'nin CEO'su. Tom Lasorda, CEO of Fisker Automotive. Tom Lasorda, Fisker Automotive. I saw a few Fisker cars. They are very, very expensive in Istanbul, and I was very surprised. Fisker otomobilleri çok fazla derecede pahalı olduğunu, İstanbul'da pahalı olduğunu belirtiyor. Nadip Bains, Minister of Innovations of Canada. Innovation yani yenilikçi bakanlığının Nadip Bains, Yenilikçi Bakanlığı, Kanada'nın Yenilikçi Bakanlığı'nda bakanlık yapmakta. John Bitoff, owner and founder of Toronto Raptors Basketball Club, NBA League. John Bitoff, Toronto Raptors bildiğimiz birimleri bir takım, basketbol takımı, bunun da kurucusu. Rob Nicholson, Minister of Foreign Affairs of Canada. Rob Nichols, yabancı işleri, yabancı işleri Bakanlığı'nın başkanı. Eddie Francis, Mayor of Windsor City. Windsor City'nin mayor yani başındaki insan Eddie Francis. Cindy McTrendle is Global Vice President for the Pepsi Cola Company. Pepsi Cola'nın Vice President yani yardımcı başkanı kendisi. And many others famous people graduated from University of Windsor. Every year we hold job fairs for students, and over 250 employers come to recruit our students. Yaklaşık olarak 200 işveren üniversitelerine gelip öğrencilere iş imkanı sağlıyor. We work with big companies and small companies. Birçok büyük ve küçük dereceli in different sectors. Farklı sektörlerden birçok büyük ve küçük. So students graduating from engineering faculty, faculty of science, faculty of business, arts have equal opportunities to get jobs. Tüm fakültelerden, bu business olsun, iş olsun, mühendislik olsun, tüm fakültelerden insanlar iş sahibi olmalı. So we have 9 faculties and over 200 different programs. 9 tane fakültesi olduğunu at bachelor's, master's and PhD level. Aynı zamanda 200 tane major, büyük ve küçük olmak üzere bölümler mevcut ve master ve doktora imkanları 70 tane master ve doktora imkanı sağlanıyor. So as I mentioned, to get after high school from Turkey, you just need your high school diploma, English language proficiency test, IELTS, TOEFL, Duolingo, and you can get accepted. For master's programs, very similar. You need to have a degree from Turkey and apply for Windsor.
Liseden sonra tabii ki İngilizce sınavları, IELTS, TOEFL, Duolingo, bu tür sınavlara girerek başvuru sağlayabilirsiniz İngilizce yeterli sağlayabilir. For people who don't have enough English level and they would like to get training in Canada, we have English Language School. İngilizcesi olmayan öğrenciler için tabii ki İngilizce dili geliştirmeleri için programlar kullanıyoruz. And we partner with IELTS English Language School of Canada as well. IELTS İngilizce hazırlık kursuyla da anlaşmaları var. Many of our programs include co-op or paid internship component. It's work experience paid. Okay. Birçok kurs tabii ki ücretli olarak alınmaktadır. So it's a part of our education. Students not only study, but we find jobs for them and we place them in jobs. Students work, get the experience and get very well paid. Öğrencilere iş imkanı da sunuyorlar. Örnek olarak burada örnekler de mevcut. Başta pozisyon ve tabii ki maliyet için, kendi maliyetini karşılamak için de imkan sunmaktadır. If you can see at the rate of dollars, they get from $18 to $35 an hour for pay for 1 hour only. Bir saat için burada sağ tarafta gördüğünüz pozisyon ve liseler yazıyor. Orada 17 ve 28 dolar arası saatlik örnek olarak business tarafında, iş tarafında analist ve specialist ve consulting yani danışmanlık yapılıyorsa bu range'de bu aralıkta ücret almaktadır. And this part of practical training goes from 12 to 16 months, from 1 year to 1.5 years. 1 ile 1,5 yıl arası tabii ki practical yani pratik yapılarak bunların imkanı sağlanmalı. And students can earn up to 50 and 60,000 Canadian dollars during their work period. Kendi çalışma süreci boyunca öğrenciler 50.000, 50.000 ve 60.000 Kanada doları yıllık olarak kazanabilir. We have big student services department that deals with medical, dental issues, with helping students to with their classes. Tabii ki öğrenci servisleri de mevcut. Burada sağ tarafta gördüğünüz üzere sağlık, diş klinikleri diğer imkanlar ve verilen Saat 17'de DAD'nin düzenleyeceği Almanya eğitim ve DAD bursları konsolosluklar başlamak üzeredir. Seminerlerimiz halk hattında. We have big international student center that assists students with visa extension, with immigration questions. Uluslararası öğrenciler için bir merkezi olduğunu belirtmekte üniversitenin. And we have big campus residence. So students stay with us on campus, they study on campus, they eat on campus, and some students work on campus. Tabii ki kampüsün içinde öğrenciler hem kalabilir, hem yemeklerini ve yiyeceklerini alabilir ve yaşayabilir olabilirler. We have big recreation and sports center on campus. Students go to swimming pool, they join yoga, pilates classes, go to gyms. Birçok spor imkanı da mevcut. Gym olarak, yüzme havuzları olarak ve yoga sınıfları olarak da bu imkanı sağlıyoruz. And we have 4 professional athletic teams on campus in basketball, volleyball, American football and ice hockey. Basketbolda, futbolda ve Amerikan futbolunda olmak üzere takımları mevcut. So students can not only study but also they can do their professional athletic sports. Öğrenciler isterse kendi halinde tabii ki atletik sporları da bu alanlara katılarak yapabilirler. So if you have any questions, you may ask. I will leave a few brochures, or you are welcome to come to my desk and ask more questions. Thank you very much for your attention. Teşekkür etmekte. Sorusu olduğunda isterseniz yukarıda da yardım etmekte. Burada not çevirisine kalıyor. Teşekkür ederim.
very much. Thank you very much, sir.